Merhaba arkadaşlar, bugün sessiz bir otomobilin içindeyiz. Sessiz olması zaten Mercedes olmasına ileri geliyor ama bir de elektrikli. Yani EQC'den bahsediyorum. Ben bu otomobili biraz geç aldım. Biliyorsunuz hemen hemen 2022'nin başında Türkiye'ye gelmişti. Birçok arkadaşım bu otomobilin ayrıntılı testini yayınladı. O yüzden ben de tasarım böyle, iç mekanı böyle, şurada şu var, burada bu var diye bir test yapmayacağım. 3 gün boyunca yaşadıklarımı, daha doğrusu sürüş izlenimimi sizlere aktaracağım. Bu otomobili ne kadar tüketiyor, menzili ne kadar, performansı nasıl, onlardan bahsedeceğim. EQC bildiğiniz gibi 2019'da piyasaya sürüldü ve Mercedes EQ'nun ilk elektrikli otomobili. Aslında daha önce Mercedes'in A serisi gibi elektrikli modelleri vardı. Fakat Mercedes EQ markasının ilk aracı EQC. Mercedes bu pazara biraz geç girdi. Haklı da olabilirler çünkü Mercedes olmak kolay değil. En iyisini yapmak zorundalar. O yüzden bence araştırma geliştirmeye fazlaca zaman harcadılar. Sonuç ortada. N293 kodlu EQC Mercedes'in MRA platformu üstünde yükseliyor. Bu platformda GLC de var. Zaten Mercedes EQC'ye dışarıdan baktığınızda GLC ile olan akrabalığı hemen belli oluyor. Bu otomobilin en sevdiğim yanı dışarıdan baktığınızda elektrikli bir otomobil gibi görünmüyor. Biliyorsunuz birçok marka elektrikli araçlarına değişik detaylar ekliyor ki elektrikli olduğu belli olsun. Mercedes hiç öyle çabalara girmemiş. Bence de doğru olan bu. Madem elektrikli bir çağa doğru gittiğimiz iddia ediliyor, her otomobilin elektrikli diye üstüne vura kendini belli etmesi bence gereksiz. Bu otomobil Türkiye'de Elektrik Art adlı bir donanım paketiyle satılıyor. Fiyatı da 1.228.000 lira. Evet, ilk bakışta kulağa biraz yüksek geliyor fakat GLC alabileceğiniz paraya bir elektrikli otomobil alabiliyorsunuz. 197 beygirlik GLC 200'ün bile fiyatı 1 milyon lirayı geçiyor. Burada ilginç bir durum var. GLC 300'de 1.228.000 lira arkadaşlar. Yani EQC 400'de aynı fiyat. Aynı paraya verip dizel mi alırsınız yoksa elektrikli mi alırsınız? Bu size kalmış. Otomobilin uzunluğu 4762 mm, genişliği ise 1884 mm olarak veriliyor. Yükseklik değeri de 1624 mm. Test aracımızın üstünde 21 inçlik jantlar var arkadaşlar. Bu da görünümü çok kuvvetlendiriyor. Üstünde de 255-40 R21 ebadında Michelin lastikler var. Hatta bu lastikler Pilot Sport 4 SUV model. Yani böyle performanslı bir otomobile de böyle bir lastik yakışırdı. İç mekandan fazla bahsetmeyeceğim dedim ama tabii ki kısa bilgiler vermemiz lazım. Görmüş olacağınız üzere ön taraf oldukça rahat. Uzun boylu sürücüler için bile rahat. Kendimi oldukça konforlu ve ferah hissediyorum. Sürücü koltuğu kendime ayarlı şekilde arkaya da oturdum. Baş ve diz mesafem tam sınırda kaldı arkadaşlar. Yani dar diyemem, dar bir otomobil diyemem, bunu asla söyleyemem. Ama kendimi çok ferah hissettiğimi de söyleyemem. Ama arkada rahat hissetmenizi sağlayacak birçok konfor detayı var. Örneğin klimayı oradan da kumanda edebiliyorsunuz. Kol dayamada bardaklıklar var falan. Mercedes her şeyi düşünmüş. Malzeme ve işçilik kalitesinden zaten bahsetmeye gerek yok. Bu otomobil bir Mercedes ve bunu hissettiriyor. Gelelim sessizliğe. Bu otomobil elektrikli. Tabii ki sessiz olacak diyenleriniz olabilir. Ama EQC bence ekstra sessiz arkadaşlar. Motordan bir uğultu zaten gelmiyor. Fakat elektrikli otomobillerde diğer sesleri daha fazla fark edersiniz. Bunu hep söylüyorum. Yani rüzgar uğultusu, lastiğin yuvarlanma uğultusu, gürültüsü daha çok kulağınıza gelir. Çünkü motordan gelen bir gürültü yoktur. Fakat EQC bu konuda kalitesini ispatlıyor arkadaşlar. Gerçekten sessiz bir otomobil. Yüksek yapısına rağmen rüzgar sesleri de sizi rahatsız etmiyor. Bagaj 500 litre. Evet, böyle bir araçtan daha fazla bir bagaj hacmi isteyenleriniz olabilir ama yeterli bence. Bagaj zemininin altında ekstra bir alan daha var. Eşya koyma gözü gibi düşünülmüş. Arka koltukları da katlayınca 1460 litrelik bir hacme ulaşabiliyorsunuz. İç mekanda dikkat çeken detaylardan biri ikiz göstergeler. Daha doğrusu multimedya ekranı ve dijital gösterge. Bu göstergeyi istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca sürüş modlarına göre renkleri, tasarımları da değişiyor. Sport, Comfort ve Eco modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca kişiselleştirebileceğiniz bir bölüm de var. Multimedya ekranı oldukça kullanışlı ve hızlı çalışıyor. Ayrıca orta konsolun arkasındaki touchpad'le de kumanda edebiliyorsunuz. Yani hem dokunmatik olarak hem de buradaki touchpad'le kumanda etmek mümkün. Ben tabii aracı sürekli şarj seçenekleri, tüketim, enerji akışı, araç ve işletme talimatı olan bölümde kullanıyorum ki ne kadar yaktığımı göreyim. Bu yaktığımı lafı da biraz saçma oluyor artık. Ne kadar tükettiğimi göreyim demem lazım. Çünkü bu araç benzinli ya da dizel değil. Evet, hemen sürüşe girelim. Daha fazla detaya girmeye gerek yok bence. Çünkü yeni bir otomobil değil. Bu otomobilde toplam 408 beygir güç üreten 2 adet elektrik motoru var. Biri önde, biri arkada tahmin edeceğiniz üzere. Otomobil normal şartlarda önden çekişli olarak ilerliyor. Yani enerji akışına baktığınız zaman zaten bunu görüyorsunuz. Şu anda önden çekişli olarak ilerliyoruz. Fakat daha fazla güce ihtiyacınız olduğunda 4 tekerlekten çekişe hemen geçiveriyor. Tork 760 Nm arkadaşlar. Yüzümün güldüğünden anlamışsınızdır. Bu hemen hissediliyor. Gaz pedalına dokunur dokunmaz otomobil hızlanmaya başlıyor.
Daha doğrusu istekle hızlanmaya başlıyor. Biraz sonra deneriz. Ağırlığı 2,5 tona yakın bir aracın bu kadar iyi hızlanması da enteresan tabii ki. Bu performans elektrikli araçları pek sevmeyen benim gibi insanları bile mutlu ediyor. Yüzünde gülücükler açıyor. Maksimumumuz 180 km ile sınırlandırılmış. Bu çok mantıklı. 0-100 km/saat hızlanma ise 5,1 saniye arkadaşlar. Spor otomobil gibi. Denemek istiyorum ama yolda pek müsait değil. Performans denemesi yapmadan önce otomobilin özelliklerine bakalım. Bu otomobilde 80 kWh'lik lityum-iyon bataryalar mevcut. Yani daha kolay anlaşılması için 80 litrelik bir deposu var diyebiliriz. WLTP normuna göre fabrika verisi ortalama tüketimi ise 20,1 kWh/saat. Mercedes bunun 21,5 kWh'e kadar çıkabileceğini söylüyor. Bir şarj istasyonuna giderseniz %10'dan %80'i 40 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki DC şarjdan bahsediyorum. Eğer evinizde Mercedes Wallbox kullanıyorsanız %10'dan %100 şarja yaklaşık 6 saatte çıkıyor. Bu da bence oldukça yeterli. Yani akşam otomobili bıraktığınızda sabah %100 şarjı bulabilirsiniz. Evet, bir hızlanalım. Oo! Sırtım yapıştı birden. İnanılmaz hızlanıyor arkadaşlar. Sanki eskinin turbo otomobilleri gibi bir anda sırtım koltuğa yapıştı. Çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Tabii ki 120'den sonra bu hızlanma biraz azalıyor. Zaten maksimumda 180 km/saat. Ama 120 civarına kadarki hızlanma inanılmaz. Ya bu otomobili alanlar böyle gider. Oo, çok keyifli ya. Hiçbir gecikme yok. Elektrik motoru anında tepki veriyor. Ve 2,5 tonluk aracı mermi gibi ileri fırlatıyor arkadaşlar. Elektrik motorunun bu kadar yüksek bir ağırlıkla böylesine baş etmesi inanılmaz. Tekrar basıyorum. Oo. Hep oo diyorum ama çok elektrik tüketiyoruz ama çok zevkli. Neyse, tabii bunlar fabrika verileri. Ben ne yaptım? Önemli olan bu. Benim elektrikli otomobillerle kullandığım bir test rotam var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Tabii hepiniz İstanbullu değilsiniz, anlamayabilirsiniz ama Ataköy'den çıkıp Selimpaşa'ya gidiyorum. Git gel yaklaşık 115 kilometre sürüyor. Neden bu rotayı yapıyorum? Çünkü yolun ilk başlarında çok trafik oluyor. E5'ten gidiyorum. Ayrıca Beylikdüzü civarlarında çok fazla yokuş var. Beylikdüzü'nden sonra ise trafik açılıyor. Böylece sabit hızda bir sürüş yapabiliyorum. Yani elektrikli bir otomobili denemek için ideal bir rota bence. Yol bilgisayarını sıfırladım. 115 kilometre yol yaptım ve Selimpaşa'ya gittim geldim dediğim gibi. Bütün bu yol boyunca şarjın %28'i gitti. Evet, hesap yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu da ortalama tüketimimin 22,4 kWh/saat olduğunu gösteriyor. Yani fabrika verisine 3 aşağı 5 yukarı yakın. Ayrıca hesaplarsak aynı tempoda 410 kilometrelik bir menzilim olduğu görülüyor. Bu arada Mercedes'in iddiası da bu yönde. Yani 400 kilometreyi biraz geçebileceğiniz iddia ediliyor bu otomobille. Bence elektrikli bir araç için oldukça makul bir menzil. Şarj istasyonlarına gidip 50 kWh ile şarj ettiğinizde aracı dakikası 1,35 lira arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hesabımızın ana noktası bu. Ve %70 şarjın 40 dakikada bittiğini biliyoruz. Bu durumda ben 115 kilometrelik yol yaptığımda yaklaşık 13 dakikada tükettiğim enerjiyi geri kazanabilirdim. Bu da 17,55 lira anlamına geliyor. Tabii ki 115 kilometrede 17,55 lira. Hesaplarsak 100 kilometrede 15,26 lira harcadım görülüyor. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Üstelik evinizde şarj ederseniz daha da ucuz olacağı kesin. Hadi 15,5 lira diyelim. Bu ne demek? 100 kilometrede 2 litre yakan bir aracınız var demek. Yani böylesine performanslı bir aracın 100 kilometrede 2 litre harcayan bir benzinli otomobil gibi davranması inanılmaz. 0-100 km/saat hızlanmanızı 5,1 saniyede tamamlıyorsunuz ama 100 kilometrede 15,5 lira harcıyorsunuz. Bu da yüzlerin gülmesine neden oluyor. Ben elektrikli otomobilleri sevmeye mi başladım arkadaşlar ya? Kendi kendimden korkmaya başladım. Bu arada sol tarafta bir menzil göstergesi var. Şarj durumunda görebiliyorsunuz. Şu anda 163 kilometrelik bir menzilim var ve hemen hemen yarım depo değil arkadaşlar. Yarım şarj diyelim ya da %50 şarj diyelim. Tabii gazladım falan, menzilim biraz düştü. Yoksa şu anda 200 kilometre civarında bir menzilim olması gerekli. Burada ilginç olan bir şey var. Dedim ya Selimpaşa'ya kadar gittim geldim diye. Menziliniz yaptığınız yol kadar düşmüyor arkadaşlar. Tabii ki dikkatli kullanırsınız. Yani 1 kilometre yaptığınızda 1 kilometre menzil düşmüyor. Dikkatli kullandığınız zaman neredeyse yarı yarıya tasarruf ediyorsunuz. Yani Mercedes'in yol bilgisayarını kandırıyorsunuz bir anlamda. Tabii ayağınızı gazdan çektiğinizde ya da fren yaptığınızda aküler tekrar şarj olmaya başlıyor. Direksiyonun arkasındaki pedlerle bunu kontrol etmek mümkün arkadaşlar. Bu çok ilginç bir özellik. Ayağınızı gazdan çektiğinizde ne kadar yavaşlayacağınızı böyle ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda ben üst seviye ayarladım. Hiç frene dokunmama bile gerek kalmıyor. Fakat biraz konforsuz oluyor. Yani otomobil içindekiler biraz rahatsız olabilir. Tabii bu durumda şarj seviyesi yükseliyor. Evet, en yükseğe aldığımda ise ayağımı gazdan çektiğimde otomobil neredeyse hiç yavaşlamıyor, akıyor.
Fakat bu durumda aküleri şarj etme seviyesi de tabii ki düşüyor. Bence daha ortalama bir seviyede kullanmak lazım. Bunu MG testinde de söylemiştim. Elektrikli otomobillerle oynamak çok zevkli arkadaşlar. Az yakmaya uğraşmak çok eğlenceli. Hala yakmak diyorum ya, tüketmek demem lazım. Videoyu kapatmadan yol tutuştan da biraz bahsedeyim. Her çok hızlı otomobil tabii ki sportif olmuyor. Altınızda 2,5 tonluk bir kütle olduğunu her zaman hissediyorsunuz. Fakat yüksek hızlardaki stabilitesi ve virajlı yollardaki tutunması bence gayet yeterli. Hiç tedirgin olmuyorsunuz. Burada akıllara frenler geliyor. 2,5 tonluk bir aracı yavaşlatmak da zordur tahmin edersiniz. Fakat bu konuda da hiçbir sıkıntı yok. Otomobilin markası Mercedes arkadaşlar. Ben Fransız otomobillerini sevsem de Alman mühendisliğinin çok iyi olduğunu her zaman kabul ederim. Almanlar 2,5 tonluk bir otomobil yapıyorsa frenlerini de ona göre de yapar arkadaşlar. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Güvenlikten asla taviz vermezler biliyorsunuz. Evet, peki ben bu otomobili alır mıyım? 1.200.000 liram yok, maalesef alamam. Ama almak ister miyim? Evet, isterim arkadaşlar. Elektrikli araçları sevmeye başlıyor olmam beni biraz üzüyor. MG testinde de söylemiştim. Aslında benim böyle bir aracım olsa bir tane de kendime ufak hızlı bir otomobil alırım. Benzinli hızlı bir otomobil alırım. Bunun çok pahalı olmasına da gerek yok. Onunla oynarım, sökerim, takarım. Otomobil zevkimi onunla gideririm ama bununla da keyifli yolculuklar yaparım. Ailemi güvenle taşırım ve neredeyse hiç tüketmem. Çevreye de zarar vermem tabii ki. Ama her zaman söylediğim gibi ben elektrikli otomobillerin çağının tahmin edildiği kadar hızlı geldiğine inanmıyorum. Bir süre hibritlerle ilerleyeceğiz. Fakat trafikte ne kadar çok elektrikli otomobil olursa çevre için o kadar iyi. Bunu da kabul ediyorum tabii ki. Evet, o zaman videomuzu kapayalım. 10.000 aboneye ulaşmamıza az kaldı. Lütfen abone olun arkadaşlar, rica ediyorum. Ki ben de artık gerçek bir kanal olduğumuz hissine kapılıyım. 10.000 olmadan bunu hissedemiyorum nedense. Bu arada videomuzu beğenmeyi de unutmayın tabii ki. Hoşça kalın. Bir dahaki testte görüşmek üzere diyelim.